İnsanlık, tarih boyunca açlıkla savaştı, kıtlıklar yaşadı, kuraklık gördü, hayatta kalmak için mücadele etti. Ama tuhaf bir gerçek var. İnsan bazen kendi isteğiyle aç kalmayı seçti. Yemeğin bol olduğu zamanlarda bile. Peki neden? Oruç bir ibadet mi? Bir arınma yöntemi mi? Yoksa insan zihninin kendini terbiye etme biçimi mi? Bu bölümde orucun tarihini birlikte keşfedeceğiz. Dinler boyunca, medeniyetler boyunca ve insanın iç dünyasında. Yazı öncesi dünya. Yazılı tarih başlamadan çok önce insan açlığın sadece fiziksel bir durum olmadığını fark etmişti. Antropolojik araştırmalar gösteriyor ki birçok ilkel toplumda açlık bilinçli bir ritüeldi. Ruhsal deneyimlerden önce günlerce yemekten uzak duruyordu. Bazı kabilelerde gençler yetişkinliğe geçmeden önce açlık sınavından geçiriliyordu. Çünkü açlık bedeni zayıflatırken algıyı keskinleştiriyordu. Bugün nörobilim şunu söylüyor: uzun süreli açlık bazı insanlarda zihinsel berraklık hissi oluşturabiliyor. Ama eski insanlar bunu laboratuvarda değil, deneyimle keşfetmişti. Açlık bir kapıydı. Antik çağ. Zaman ilerledi. Medeniyetler kuruldu. Antik Yunan'da oruç artık sadece mistik bir pratik değildi. Tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat, hastalık dönemlerinde yemeği azaltmayı öneriyordu. Ona göre beden aç kaldığında kendini onarma fırsatı buluyordu. Filozof Pisagor, öğrencilerinden derslere başlamadan önce oruç tutmalarını istiyordu. Sebep basitti. Açlık zihni sakinleştiriyordu. Dikkati artırıyordu. Oruç burada ilahi bir emir değil, zihinsel bir disiplindi. İnsan ilk kez şunu fark ediyordu: yememek bazen düşünmeyi kolaylaştırır. Yahudi geleneği. Semavi dinlerle birlikte oruç daha sistemli bir anlam kazandı. Tevrat'ta oruç, tövbe ve arınma ile ilişkilendirilir. Yom Kippur, kefaret günü. Bugün de gün batımından ertesi günün gün batımına kadar tam oruç tutulur. Ama burada önemli olan açlık değildir. Önemli olan yüzleşmedir. Bir halkın hatalarıyla yüzleşmesi, topluca iç muhasebe yapması. Oruç burada bireysel değil, toplumsal bir bilinç pratiğine dönüşür. Hristiyanlık. Hristiyanlıkta oruç, Hazreti İsa'nın çölde geçirdiği 40 günle sembolleşir. Bu anlatı İncil'de yer alır. Bu dönem, Lent yani büyük perhiz geleneğinin temelini oluşturur. Ancak burada dikkat çekici bir fark vardır. Tamamen aç kalmak yerine belirli gıdalardan uzak durmak, et yememek, sade beslenmek, azaltmak. Bu yaklaşım mutlak açlıktan çok bilinçli sınırlamadır. İslam. İslam'da oruç, tarihsel sürekliliğin açık bir ifadesiyle ortaya çıkar. Kur'an'da şöyle denir: sizden öncekilere farz kılındığı gibi Ramazan ayında imsak vaktinden iftara kadar yeme ve içmeden uzak durulur. Burada dikkat çekici olan şey şudur: aynı anda milyonlarca insan aç kalır. Aynı anda milyonlarca insan iftar eder. Bu, tarihte nadir görülen, eş zamanlı bir deneyimdir. Oruç burada sadece bireysel bir ibadet değildir. Toplumsal bir ritimdir. Bir medeniyet pratiğidir. Doğu gelenekleri. Doğu dinlerinde oruç, denge arayışıyla bağlantılıdır. Gautama Buddha, gençliğinde aşırı açlık deneyimleri yaşadı. Ancak daha sonra bunun bir uç olduğunu fark etti ve orta yol öğretisini geliştirdi. Ne aşırı açlık, ne aşırı tüketim. Budist keşişler genellikle öğleden sonra yemek yemez. Amaç, zihinsel denge ve farkındalıktır. Farklı kıtalar, farklı kültürler, farklı inanç sistemleri ama benzer bir uygulama.
aç kalmak. Neden? Çünkü insan arzularını sınırlamadığında huzursuzlaşır. Oruç belki de özgürlüğün başka bir biçimidir. Ve belki de en önemli soru şudur: İnsan kendini ne kadar kontrol edebilir?